Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün incelemesiyle birlikteyiz. Ürünümüz yine Temu'dan geliyor. Ürünü bize gönderdiği için Temu'ya teşekkür ederek başlamak istiyorum arkadaşlar. Kutu içeriğini şöyle masanın üzerine alarak ürünü incelememize başlayacağız. Öncelikle bu tarz işlerle, kendin yap projeleriyle ya da 18650 ve diğer tipteki lityum iyon pillerle ilgileniyorsanız elinizin altında olması gereken güzel bir cihaz diye başlamak istiyorum. Elimde bunun farklı modelleri var ancak bunun diğerlerinden büyük bir farkı var ve büyük bir kullanım kolaylığı var. Videonun ilerleyen dakikalarında bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Kutu içeriğini gördüğünüz gibi tamamen masanın üzerine aldım. Şimdi kutumuzun içerisinden neler çıkıyor bakarak yakından incelememize başlıyoruz. Ana üniteye geçmeden önce arkadaşlar bu bir portatif punta makinesi. Buralardan punta yapıyoruz. Öncelikle bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Şu şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Kullanım kılavuzu çeşitli dillerde hazırlanmış ve burada uçların nasıl kullanılması gerektiği ve nereden punta yapmanız gerektiği ile ilgili bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Kullanım kılavuzunu İhtiyacınız olursa ya da cihazı alırsanız detaylıca inceleyebilirsiniz. Bu noktada çok fazla zamanınızı harcamayacağım. Yine kutu içeriğinden kullanmanız için bir miktar gördüğünüz gibi şeridimiz var. Bu nikel şeritlerle punta işlemini gerçekleştirebiliyoruz. İçerisinden yine cihazı şarj etmek için Type-C arayüze sahip bir adet USB kablo çıkıyor arkadaşlar. Cihazımız şarjlı olarak çalışıyor ve gayet de güzel puntalama işlemini gerçekleştiriyor. Şu an elimde gördüğünüz punta cihazını arkadaşlar videonun sol tarafında görülen kare kodu taratarak erişebilirsiniz ve indirimli olarak satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ürünümüz daha önce Temu'dan alışveriş yapmamış iseniz bu kare kodu taratarak yaklaşık olarak 134.15 liraya satın alabilirsiniz. Yine videonun açıklamalar kısmından sizin için gerekli bağlantıları paylaştım. Yine seçili ürünlere erişebilmeniz için şu an paylaşmış olduğum kodu Temu'nun ana sayfasındaki arama çubuğuna girerek seçili ürünlere erişebilir ve seçili ürünlerde de indirimlerden faydalanabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıları ve açıklamaları gözden geçirmeyi unutmayın dedikten sonra ürün incelememize başlıyoruz. Hızlıca ürün incelememize başlamak istiyorum arkadaşlar. Toplamda 3 adet butonumuz var. Bir tanesi burada. 2 tanesi ise cihazın üst kısmında açma butonu ve yine menü içerisinde hareket edebileceğiniz diğer bir butonumuz var. Yine üst kısmında cihazı Type-C arayüzü üzerinden şarj edebileceğiniz bir girişimiz var arkadaşlar. Buradaki açma butonuna basarak cihazın açılmasını sağlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi sizi renkli bir ekran karşılıyor. Ekranımız farklı açılardan dahi baktığınızda parlama yapmayan yeterli seviyede bir ekran arkadaşlar. Cihazın en büyük özelliği tek elinizle kullanabiliyor olmanız. Bu sayede diğer elinizde pilinizi ya da şeridi tutabilir ve rahat bir şekilde puntalama yapabilirsiniz. Diğer modellerde ise maalesef kabloları tutmak zorunda kalıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle kısıtlı alanlarda çalışan arkadaşlar için büyük bir avantaj sağlayacaktır diye düşünüyorum. Cihazın arka tarafını çevirecek olursak arkadaşlar marka bilgisi ne olduğu ve model bilgisinin yanında şarj voltajı akımı ve puntalama esnasında uygulayabildiği maksimum akım miktarı ki bu 880 ampermiş. Bu bilgileri ve yine üretici ile ilgili bilgileri görüyoruz arkadaşlar. Cihazın içini açıp içini de göstereceğim. Ancak bunun öncesinde gelin cihaz menüsünü birazcık yakından inceleyelim. Cihazı sıfırdan başlatarak anlatmak istiyorum. Buradaki butona basarak cihazı açıyoruz. Markanın yer aldığı bir animasyonla birlikte cihazımızın ekranı geliyor arkadaşlar. Kapatma butonu üzerinden buradaki ayarlara geçiş yapabiliyorsunuz. Vuruş süresi, vuruş zamanı ya da otomatik manuel mod gibi seçimler var. Buradaki butonu kullanarak da arkadaşlar seçim işlemini gerçekleştirebilirsiniz ya da buradaki süreleri değiştirebilirsiniz. Yine buradaki diğer butonumuza basarak arkadaşlar dil ayarları, ses, ekran parlaklığı, farklı açılarda kullanmak için örnek veriyorum. Alttan yukarı bir punta atıyor olabilirsiniz ya da yan atıyor olabilirsiniz, dik atıyor olabilirsiniz.
Buradan ekran yönünü çevirerek de arkadaşlar cihazı kullanabiliyorsunuz. Yine aşağıya doğru devam edecek olursak, pardon bunu değiştirdik. Hemen şöyle devam etmek istiyorum arkadaşlar. Otomatik olarak kapanma özelliği var. Buradaki ayarı seçerek, örneğin şu an 8 dakikaya ayarlanmış. 8 dakika boyunca herhangi bir işlem yapılmazsa cihazın otomatik olarak kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Yine aşağıda olur da bir şekilde cihaz ayarlarını karıştırırsanız fabrika ayarlarınızı almanızı sağlayan bir resetleme menüsü var. Yine alt kısımda da ana menüye geri dönebileceğiniz bir butonumuz, seçeneğimiz var arkadaşlar. Cihaz menüsü bu şekilde oldukça kolay. Şurada T yazan bir değer görüyorsunuz arkadaşlar. Bu içerisindeki bataryanın sıcaklığını gösteriyor. Özellikle bu tür cihazlarda batarya sıcaklığı son derece önemli. Fazla ısınması durumunda cihaz otomatik olarak kendini korumaya alıyor. Aynı zamanda size de içerisindeki bataryanın durumu ile ilgili çok yoğun kullanımlarda bilgi sunmuş oluyor. Özellikle sıcak ortamlarda kullanacaksanız buradaki T değeri de sizin için önem arz edecektir. Şimdi gelin cihazımızı birkaç punta testiyle birlikte deneyelim. Birlikte içerisinden çıkan nikelden 2 tane parça kestim ve bu parçaları birbirine puntalayacağım arkadaşlar. Bu şekilde test edeceğiz. Ardından pil üzerinde de yine test işlemlerini gerçekleştireceğiz. Cihazın en büyük özelliğinin tek elle bile kullanılmaya uygun olduğundan bahsetmiştim. İlk puntalama işlemi için arkadaşlar içerisinden çıkan nikel şeritleri birbirine puntalayacağım. Bu işlem için nikel şeritlerimi hazırladım. Cihazın en büyük özelliğinin tek elle bile kullanılabiliyor olmasından bahsetmiştik. Şöyle şeritlerimi ayarlıyorum. Ardından ilk puntamızı atıyoruz arkadaşlar. Hemen ikincisini attık. Gayet güçlü bir şekilde puntalama işlemini yaptı. Nikel şeritlerimiz derinde arkadaşlar, hatta şu şekilde gösterebilirim. Bunun nedeni bir tanesinin dışa gelmesi ve fazla ince olması. Şimdi hemen pil üzerinde bunu tekrardan deneyelim. Bakalım pil üzerindeki performansı nasılmış. Burada görülen delinme işleminin yaşanmaması için arkadaşlar buradaki ayarları değiştiriyorsunuz. Vuruş süresi, bekleme süresi ve vuruş şiddetini değiştirerek bunu yapabilirsiniz. Yine şu an cihazımız otomatik modda. Ben herhangi bir butona basmadan bu uçtaki konnektörler kısa devre olduğunda kendisi puntalama işlemi yapıyor. Buradaki ayarı manuele getirdiğinizde arkadaşlar burada bulunan butona basarak bu puntalama işlemini manuel olarak da gerçekleştirebilirsiniz. Bu bilgileri verdikten sonra hemen pil üzerindeki testimize geçelim. Bir 18650 pilim var arkadaşlar. Pilin arka kısmına hemen bir punta işlemi gerçekleştireceğim. Cihazın tek elle dahi kullanılabiliyor olması gerçekten büyük rahatlık arkadaşlar. Hemen bu işlemi gerçekleştirelim. Şöyle getiriyoruz. Gayet kaliteli bir şekilde puntalama işlemi gerçekleştirildi. Bakın bak, şu şekilde kameramı odakladım ve sizler için punta kalitesini göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın, tek elle bunu kullanabiliyor olmak gerçekten çok büyük bir rahatlık. Şöyle tekrardan atmaya çalışacağım. Son derece kaliteli puntalar atıyor arkadaşlar. Hemen penseyle çekelim. Buradaki kaliteyi görmeniz için şöyle gösteriyorum. Bakın, şeridim yırtıldı ama kaynak noktaları son derece kaliteli bir şekilde duruyor arkadaşlar. Gayet güzel sonuçlar alabileceğiniz bir cihaz. Merak edenler için cihazımızın içerisini açtık. 1800 mAh ve 3.7 voltluk bir pilimiz var. Buralardan yüksek akım çekildiği için kalın ve oldukça iyi bir şekilde PCB üzerine lehimlendiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Yine güçlü bir tane de MOSFET yer alıyor. Buradaki MOSFET'i kontrol ederek işlemcimiz puntalama işlemini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Yine pilin üst kısmında sıcaklık bilgisini almamızı sağlayan sensörümüz buraya yapıştırılmış durumda. Buradaki kablolar ile işlemciye gerekli sıcaklık bilgisini veriyor. İşlemci gerektiğinde korumaya alırken yine ekran üzerinde de bizi bilgilendiriyor arkadaşlar. Punta uçlarımızı şurada bulunan vidalar yardımıyla çıkararak kirlendiğinde ince bir zımpara ile
temizleyebiliyoruz. Bunlar da yine cihaz üzerindeki gövdeden ayrılabiliyor arkadaşlar. Buralarda görebilirsiniz. Cihazın iç yapısı bu şekilde. Tamamen çıkartma gereği duymadım. Çünkü en çok merak edilen nokta cihazın pili oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi içerisinde bulunan pil bu şekilde ve son derece güzel punta işlemleri gerçekleştiriyor. Ürünü indirimli bir şekilde satın almak istiyorsanız hemen videonun sol tarafında görülen kare kodu taratarak ürüne ulaşabilir ve indirimli olarak alabilirsiniz arkadaşlar. Yine şu anda videonun sol tarafından sizin için paylaştığım kodu kullanarak Temu'nun ana sayfasında arama yapabilir ve seçili ürünlerde indirimlerden faydalanabilirsiniz. Videonun açıklamalar kısmındaki bağlantıları ve açıklamaları kontrol etmekten de kaçınmayın ve çekinmeyin diyorum. Böylece bir inceleme videomuzu daha birlikte tamamladık. Temu'ya ürünü bize gönderdiği için teşekkür ediyorum. Bir sonraki projemiz ve inceleme videomuzda görüşünceye değin şimdilik hoşça kalın.